Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vivaros Citroen aracımızdan bahsedeceğim. Belki de Türkiye'de ilk diyebilirim. Çünkü ben bu aracın herhangi bir şekilde YouTube'da olsun, yabancı sitelere dair olsun bir tanıtımını maalesef denk gelemedim. Ancak biz Ardın Otomotiv olaraktan sizlere yine bu aracın metreleri elimize alacağız. Tane tane içerisinde ölçülerini ölçeceğiz. Maksimum koltuklar kalktığı zaman ise 4 metreküplük bir bagaj hacminden bahsediyorlar. Onlara bakacağız ve diğer bütün motor özelliklerinden de dilimizin döndüğü kadarıyla sizlere anlatmaya başlayacağım. İsterseniz şimdi aracımızı tanımaya başlayalım. Evet arkadaşlar, 2025 yılı itibariyle Vivaros Citroen dediğimiz aracımızın yanındayız. Aracımız 2000 motor, 145 beygir, 6 ileri dizel düz vitesiyle birlikte geliyor. Tork değeri olarak ise 340 Nm tork gibi de çok güzel bir tork değeri var arkadaşlar. Aracımızın motor verilerinden bahsettikten sonra isterseniz artık biraz da ön arka frenler ve aracın uzunluklarından bahsedeyim sizlere. Evet arkadaşlar, aracımızın fren sistemine baktığımız zaman ön ve arkalarda disk kullanılmış gözüküyor. Lastikler ise 215-60 R17 lastikleriyle birlikte geliyor. Yakıt deposu ise 69 litrelikte bir yakıt deposu bulunuyor. Yakıt tüketimi ortalamada bu aracımızda 7.2 litre gibi bir yakıt ortalaması var. Maksimum hız ise 170 km/saat olarak sınırlandırılmış durumda. Ağırlık ve boyutlara geçtiğimiz zaman aracımızın azami yüklü ağırlığı 3030 kilogram, boş ağırlığı ise aracımızın sürücü dahil olmak üzere 1855 kilogram arkadaşlar. Taşıma kapasitesi ise 1213 kilogram olaraktan da bir taşıma kapasitesi sunuyor bize. Toplam uzunluğu 5330 mm, aks mesafesi 3275 mm, toplam yükseklik 1935 mm, maksimum iç yüksekliği ise 1339 mm, maksimum iç uzunluk 2367 mm, maksimum iç genişlik ise 1636 mm olarak geçiyor. Maksimum koltukları kaldırdığımız zaman da bagaj bölümünde erişeceğimiz metreküp ise 4 metreküplükte bir bagaj sunuyor arkadaşlar bize. Aracımızın güvenlik sistemlerinden değinmek gerekirse de ABS, ESP, acil fren destek sistemi, yokuş kalkış desteği, kaymayı önleyici antipatinaj sistemi, elektronik fren güç dağılımı, sürücü, ön yolcu hava yastıkları ve aynı zamanda da perde hava yastıkları bulunuyor arkadaşlar aracımızda. Lastik basıncı, algılama sistemi, ön çarpışma ikazı, acil fren destek sistemleri, trafik levha okuyucu, hız adaptasyon sistemi, şerit koruma, sürücü yorgunluk tespit sistemi ise güvenlik önlemlerinde standart olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz artık bunlardan da bahsettikten sonra aracımızı tanımaya başlayalım Ali Bey. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi aracımızın ön tarafından tanıtımına başlıyoruz sizlere. Opel'in artık imzası diyebilecek olduğumuz burada bir vizör tasarım karşılıyor bizi. Farlarımız ise halojen far olaraktan tercih edilmiş. Ön tarafta ise sis farlarını görüyoruz. Ön cama doğru geldiğim zaman ise Ali Bey, orada bir tane yağmur sensörü görüyorum, bir tane de kamera görüyorum. O kamera sayesinde hem öndeki araçla mesafenizi ölçerekten acil fren destek sistemini başlatabiliyor. Aynı zamanda şerit koruma, aynı zamanda trafik levha okuyucu dediğimiz bütün özellikleri oradaki kamera sisteminden yapılıyor. Evet, ön taraf bu şekilde. Şimdi Ali Bey, yan taraftan yine devam edelim. Lastikler Michelin marka gelmiş. 215-60 R17C olaraktan burada jant kapaklı olaraktan geliyor ama jant kapağın şekli çok güzel olmuş. Bazen şu soru da geliyor. Niye alüminyum alaşımlı jant düşünülmüyor diye. Şimdi arkadaşlar, aracın arkasına 1238 kilogramlık bir yük atabiliyorsunuz. Ancak maalesef ülkemizde 1200 bu sınırı atanlar da var. Sınırın üstüne çıkanlar da var. Yani aracın arkasına diyelim ki 1700 kilogramlık bir ağır malzeme koydunuz. Bu sefer herhangi bir şekilde çukura sert girdiğiniz zaman lastikleriniz eğer bu tarzda gördüğünüz gibi çelik jant ise bükülür ancak yolunuza devam edersiniz. Ancak alüminyum jant olsaydı araçta sert bir çukura girdiğiniz zaman jantımız kırılıp bize kaza yaptırabilirdi. Opel o yüzden ticari araçlarında hep çelik jant tercih ediyor. Onları da yine burada görüyoruz. Evet, lastiklerimizden bahsettikten sonra Ali Bey, ayna kapaklarımız siyah piyano bilek aynalarımız tercih edilmiş. Tabi aynalarımızda hangi özellik var derseniz, elektrikli, ısıtmalı, otomatik katlanabilir yan aynalar özelliğimiz arkadaşlar. Örnek göstermek gerekirse aracımızı şu anda kilitledim. Gördüğünüz gibi aynalarımız da katlanabiliyor. Evet, sürücü kapımız burada. Araçta hem araçta çift sürgülü kapılar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol tarafta da bir sürgülü kapımız var. Ve aynı şekilde sağ tarafta bir sürgülü kapımız da yer alıyor. Evet, aracımızın sol tarafından devam ediyoruz. Burada bir yakıt kapağını görüyoruz. Yakıt kapağımız burada. Peki AdBlue'muz nerede derseniz de AdBlue'yu gösterelim Ali Bey. AdBlue'muz ise burada gördüğünüz gibi sürücü kapısının orada ise AdBlue dolum tankının yerini görebiliyoruz. Evet, dolum tankımızı gösterdik. Yakıt kapağımızın yerini gösterdik. Şimdi isterseniz arka tarafa doğru gelelim. Merak edilen bölüme doğru geçelim. Arka tarafa doğru geldiğimiz zaman arkadaşlar burada geri görüş kamerasını görüyoruz. Ve arka park sensörlerimiz buralarda yer alıyor. Kapılarımız ise camlı kapılar arkadaşlar. Ve bu şekilde kanat tasarımı ile birlikte açılabiliyor. Maksimum açılma şekli bu şekilde. Daha da dönüyor mu derseniz dönmüyor. Maksimum açılma şekli bu şekilde. Buralarda bir ahşap kaplamamız var. Yine aynı şekilde
bu tarafı da açalım Ali Bey. İster bu şekilde kullanabilirsiniz ya da buradaki sarı mandalı iterek yine bagaj kapağımızı da bu şekilde açabiliriz. Şimdi herkesin merak etmiş olduğu, nereye geçelim derseniz, koltuklar 5+1 aracımızda durur vaziyetteyken iç ölçüleri nedir? Yatırıldığı zaman nedir? Onlara bakalım istersen. Evet Ali Bey, koltukları en son dipten baktığımız zaman burada ölçü olaraktan metre göstereyim istersen 176 santimetre gibi bir metre ölçüyoruz. Peki daha yüksek bir malzeme taşıyacak olursak arka koltuklarımızdan ölçmeye çalışalım şu şekilde. Yine bu sefer de 173 santim gibi de bir santim görüyoruz. Ağzımızın genişliğine bakalım. Kapağı ağzı genişliğimiz Ali Bey burada 127 santim olarak gözüküyor. Yükleme bölümünün yüksekliğine bakalım. En dar yerden baktığımız zaman Ali Bey burada 121,5 santimlik bir yükleme ağzı görüyoruz. Evet, 121,5 ile 122 santim aralığında bir kapı ağzı yüksekliğimiz var arkadaşlar. Şimdi içeri geçeyim ben. Evet, nereden bahsettik? Uzunluğundan bahsettik. Peki iki davlumbaz arasındaki mesafeyi ölçelim. Burası ise Ali Bey şöyle santimini gösterebilirsek 125 santim iki davlumbaz arasında bir genişlik görüyoruz burada. Davlumbaz arası genişliği ölçtükten sonra bir de şunu da merak eden izleyicilerimiz oluyor. 159,5 santimde burada bir genişlik görüyoruz arkadaşlar. Ardından merak edilen belki şuradaki cam olmayan bölümden itibaren de merak eden olabilirler. Onu da ölçelim hemen. Bölmelerin uzunluğuna baktığımız zaman ise arkadaşlar da burada 174 santimlikte bir camlı bölmelerden alan genişliği görüyoruz. Evet Ali Bey, bagajdan yine devam edeyim ben. Şimdi bu koltuklarımızın şöyle gösterelim istersen. Orası güzel bir ayrıntı çünkü. Seni böyle alayım. Hem sağda hem de solda sürgülü kapılar var demiştik. Şimdi bagajımızın koltuklar gördüğünüz gibi oturur pozisyondayken ki bagaj ölçülerini aldık. Şimdi koltuklarımızı tek bir hareket ile buradaki kırmızı mandalımız var. Çekiyoruz. Ve koltuklarımızı komple sürücü tarafına doğru dayamış olduk. Gördüğümüz gibi bagaj daha da bir genişledi. Şimdi isterseniz biz de bunun ölçülerine bakalım Ali Bey. Evet Ali Bey, ahşap zemini şöyle gösterebilirsek nereden ölçtüğümüzü de izleyicilerimiz görsün. En uç kısımdan ahşap malzemenin ölçülerine baktığımız zaman ise 240 santimlik burada bir uzunluk görüyoruz. Şimdi bir de en yukarıdaki, yani en kısa mesafeden ölçtüğümüz zaman ise buradan da 226 santimlikte bir mesafemiz oluyor arkadaşlar. Evet, yani 4 metreküplük bir bagaj hacmi elde etmiş oluyoruz bu sayede ki kargoların, bizim combo kargolarımızın metrekaresine, metreküpüne ulaşmış oluyoruz. Evet, şimdi genişliğini ölçtük, kapağını ölçtük, koltukları yatırdığımız zamanki mesafeyi ölçtük. Bagajımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de artık bagaj kapaklarını kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi iki tane camımız var. Geri görüş kameramız, arka park sensörümüz, çift kanatlı kapılarımızdan da bahsettik. Şimdi aracımızın sağ tarafına doğru gelelim Ali Bey. Evet Ali Bey, şimdi istersen aracın sol tarafından, arka tarafından bahsettik. Şimdi aracın sağ tarafına gelelim. Ben şöyle kapıyı kapatalım. Kapıyı kapattığımız zaman yine siyah ayna kapaklarımız, bir de siyah yan koruma barlarını görüyoruz. Şimdi sağdaki sürücü kapımızı açalım. Evet, koltuklarımızı yatırmıştık, kaldırmıştık arkadaşlar. Şimdi koltukları yatırmak için de şurada yine bir tane kırmızı mandal var. Mandalı çekiyorum. Yaptığım zaman ise artık arka koltuklarımda yine oturulabilir pozisyona geldi. İster ailenizle gezin, ister arkadaşlarınızla gezin, ister yük taşıyın. Her türlü işiniz görecek olan Vivaris üstünde arka koltuk kaldırma ve yatma sistemleri de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz artık arka koltukların diz mesafelerine bakalım. Evet arkadaşlar, 1.92 boyundayım. Sürücü koltuğunda ileri geri gelme var. Ancak yolcu koltuklarında herhangi bir şekilde ileri geri oynatamıyorsunuz. Ancak benim gibi 1.92 boyunda birisi bile şurada baktığınız zaman herhangi bir şekilde diz mesafesi yönünden bir sıkıntı yaşamıyor. Yani arka tarafta yaşam olanaktan da size geniş bir alan sunuyor. Çok dar değil yani. Çünkü ben uzun bir insanım ve ben dahi burada dizim değmeden oturabiliyorsam artık Türkiye'nin ortalamasına göre gayet de güzel bir diz mesafesiyle güzel de bir arkada genişlik var. Şimdi isterseniz yolcu tarafından geçelim. Yolcu tarafına geçtiğimiz zaman burada şöyle bir güzellik daha var. Şöyle gösterelim istersen. Burada bir tane mandalımız var. Bu mandalı kaldırdığımız zaman yine alt tarafta gördüğün gibi malzeme koyabileceğimiz bir alan dahi de bulunuyor. Evet, koltukları tekrardan yerine oturttum ve yolcu tarafına geçiyorum. Yolcu tarafına geçtiğimiz zaman Ali Bey burada torpido yönünden burada bir tane önümüzde torpidomuz var. Aydınlatması burada yer alıyor. Alt tarafa doğru geldiğimiz zaman yine malzeme koyma yerimiz var ki sen maşallah yine koymuşsun malzemeleri. Evet, burada malzeme koyma yerimiz var ki maşallah bayağı da derin. Yanında hava yastığımızı kapatıp açma tuşumuz ve burada ise 12 voltlukta çakmaklık çıkışımıza yer verilmiş. Evet, sağ tarafta yolcu koltuğunda arkadaşlar torpidolarımızdan bahsettik. Buradaki malzeme koyma yerimizden bahsettik. Zaten büyük bir arabada olduğunuz için Ali buraya herhalde 1,5 litrelik sudan daha fazla sığabilir bir şekilde çok büyük bir kapı saklama gözümüz var.
Burada bir kapı saklama gözümüz var. Yine burada bir saklama gözümüz var. Yine burada da bir saklama gözümüze yer verilmiş. Evet, yolcu tarafı da böyle. Şimdi sürücü tarafından devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sürücü tarafına geçtik. Kontağımızı takıyoruz ve aracımızı çalıştırıyoruz. Burada 10 inçlik bir tane hayat gösterge olaraktan geçen 10 inç dijital göstergemiz yer alıyor. Burada ise yine 10 inçlik bir tane renkli ekranımız bulunuyor. Direksiyonumuzda yükselip alçalma ve derinlik ayarı var arkadaşlar. Ve Opel'in konvolarda kullanmış olduğu yeni bir direksiyon simidi var ki gerçekten de güzel, kullanışlı, elde güzel oturan, tuş kalitesi de güzel olan burada bir direksiyonumuz var. Katlanabilir yan aynalarımızdan bahsettim. Burada hız sabitleyicimiz var. Hız sınırlayıcımız yer alıyor. Trafik levhasında 80 yazıyordu. Siz 100 ile gidiyordunuz. Sadece OK tuşuna basaraktan oradaki hıza otomatik kendisi düşebiliyor. Yani hız adaptasyon sistemimiz Vivaris aracımızda da yine bulunuyor. Buradaki arkadaşlar ekranımızda aynı zamanda istediğiniz görsele göre de kişiselleştirebiliyorsunuz. Onu da buradaki ayarlar tuşuna basıyoruz. Kişiselleştirme diyoruz. Ekran kişiselleştirme, sürücü bilgilerini özelleştirme bölümü var. Burada diyelim ki biz yakıt verilerini görmek istiyoruz. Yanında ise harareti görmek istiyorum dedim. Tamam dedim. Kaydet dedikten sonra artık burada gördüğünüz gibi anlık tüketimde su sıcaklığını görüyorum. Biraz önceki bizim yapmış olduğumuz buna benzer ayarlar içinde direksiyonumun sol üst köşesinde bir tane burada bölüm bulunuyor. Tuşa bastığım zaman içindeki ekranı ne kadar kilometre gideceği, devir göstergesini görüyoruz. Bir daha bastığım zaman çalan müziği, anlık tüketimini görüyorum. Su sıcaklığını, anlık tüketimini görüyorum. Hiçbir şey görmek istemiyorum dedim. Boş bırakmıştım. Onu bu şekilde görüyorum. Ekranın renk tonları olsun. Buradaki yazıların okunabilirliği olsun. Çok güzel arkadaşlar. Net bir şekilde de okuyabiliyorsunuz. Bir de direksiyon dizaynından dolayı herhangi bir şekilde direksiyonda ekranı perdeleme gibi bir sıkıntısı da bulunmuyor. Evet. Sürücü tarafından, direksiyon tarafından bahsettikten sonra Ali Bey, istersen şimdi de buradaki 13 multimedya ekranımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Araba resmimi bastığım zaman ayarlarıma geçiyorum. İşlevlere gelelim. Yakın engel algılama, park sensörü, şerit koruma özelliğini kapatıp açma, otomatik fren sistemi. Otomatik fren sistemin ayarlarına bastığın zaman otomatik fren sisteminin yakında mı, ortada mı yoksa uzakta mı çalışması istediğini buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Çekiş kontrol sistemi, aşırı hız uyarısı, hız sınır değişim sesi, sürücü dikkat uyarısını kapatıp açma tuşlarımız da burada yer alıyor. Yine araba resminden çıktık şu anda. Ana ekranımıza geldik. Buraya da arkadaşlar yine ayarlara bastım. Kişiselleştirme dedim. Ekran kişiselleştirme, dokunmatik ekranı özelleştir dedim. Sayfa ekliyorum. Buradaki ekranda da yine siz zevkinize göre, kullanım rahatlığınıza göre buraları da yine kişiselleştirebiliyorsunuz. Kişiselleştirdikten sonra kaydet dediğiniz zaman da direkt artık ana ekranda olsun. Hangisini görmek istiyorsanız artık onu da görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ayarlara yine gelelim. Ekran rengini buradan 3 farklı renkte de değiştirebiliyoruz. Burada parlaklığımızı, radyo ayarlarımızı, bas tiz ayarlarımızı, aracımızın araç ışıkları dediğimiz zaman beni eve yönlendirme, karşılama ışığı. Bir de mesela unuttuğumuz bir özelliklerden bir tanesi vardı Ali Bey. Otomatik uzun hüzmeli farlar. Onu da açalım. Yanındaki ünleme bastığımız zaman da bu işlem karşı yönden bir araç yaklaştığında uzun hüzmeden kısa hüzmeye otomatik geçiş yapar diye de burada bir açıklamasını görüyoruz. Yani aracımızda uzun far asistanı dediğimiz otomatik kısa uzun da kendisi yapabiliyor arkadaşlar. Evet, bunu da buradan gördük. Güncellemelerimizi buradan yapabiliyoruz isterseniz. Bağlı servislerden de buradan diğer ayarları da görebiliyoruz. Evet, burada bu ekranı gördük arkadaşlar. Çok kullanışlı bir ekran. Bir de en çok seveceğiniz özelliklerden bir tanesi de Android Auto özelliğimiz var. Telefonumuzu Bluetooth'tan kablosuz bir şekilde Android Auto'muzu veya iPhone kullanıyorsanız da Apple CarPlay'inizi kullanabiliyorsunuz. Buradan navigasyon özelliğimiz geliyor arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Sadece haritalara basarsam büyük bir şekilde haritaları görebiliyorum. Bir de benim Android Auto olsun, CarPlay'de olsun en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi de yolda giderken gideceğiniz yeri yazmak zorunda değilsiniz. Sadece söyleyerek de navigasyonumuzu ayarlayabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse beni İzmir Belediyesi'ne götürür müsün? Ali hem burada ayarladı hem de şuradan. Dönüşler olduğu zaman da yine ekranımızın buradan. Hatta şöyle bir daha göstereyim. Sen onu görmemiş olabilirsin. Buradan da acil dönüşlerimiz olduğu zaman da yine ekranımızın burada da bize acil dönmemiz gereken yerleri de gösterebiliyor arkadaşlar. Evet, sesli komutla navigasyona müdahale edebilmek çok güzel. Yine aynı şekilde sesli komutla arayan kişiyi direkt arayabiliyorsunuz. WhatsApp'ınızı buradan sesli komutla dinleyebiliyorsunuz. Bu tarzda bütün özelliklerimizde WhatsApp diyelim mesela. Buradan gördüğümüz hem yazanları okuyabiliyoruz. Aynı zamanda da sesli oku veya yanıtı da yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet,
Kablosuz CarPlay Android Auto'da çok güzel bir özellikti. Ve yeni Vivaris Stivan aracımızda da gördüğünüz gibi direkt tam ekran olacak şekilde çok güzel bir navigasyonu da burada kullanabiliyoruz. Alt tarafa doğru geldiğim zaman havalandırma menfezlerini görüyorum. Burada manuel bir klimamıza yer verilmiş. Manuel klimamızı görüyoruz. Kapılarımızı kilitleme, kapılarımızı açta. Flaşör bölümümüz, yanında ise telefonumuzu şarj etme veya telefonumuzu bu tarzda kablosuz değil, kablolu şekilde bağlamak isterseniz diye de Type-C girişlerini de burada görebiliyoruz. Alt tarafta gördüğünüz gibi burada 2 tane ben malzeme koymuşum, hatta gözlük kılıf ile telefonumu. Burada da güzel gayet bir saklama bölümü bulunuyor. Şimdi bir de kamera kalitesini gösterelim Ali Bey. Çünkü kamera kalitesi de güzel. Mandala bastım. Geri vitesi aldım. Gördüğünüz gibi 180 derece panoramik bir geri görüş kamerası da burada yer veriliyor. Kamera kalitesi güzel arkadaşlar. Bir geri geldikçe de şuradaki çizgili yerleri de görebiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir açımız var. Şu duvarların kenarlarını göremiyoruz. Daha geniş açı almak isterseniz de tek bir tuşa bastığımız zaman maşallah buradaki fabrikayı, kapıyı dahi de görebiliyoruz. Evet, böyle güzel bir kameramız bulunuyor arkadaşlar. Evet Ali, bir de sürüşüne bakalım. Şimdi direksiyon gerçekten, yani bu son dönemdeki Opel'deki bu hidrolik elektrik direksiyonla beraber gördüğün gibi küçük parmakla dahi çok rahat bir şekilde çevirebiliyorsun. Ama tabii bunun ne artısı var dersen, şehir içerisinde büyük kolaylık sağlıyor. Tabii hızlandıkça da direksiyon sertleşecek. Seni uzun yolda da herhangi bir şekilde de yormayacak. Çok güzel bir direksiyonu var. Videoda da söylediğim gibi kablosuz CarPlay, kablosuz Android Auto'nun olması büyük bir kolaylık. Yani ben bu arabayı şöyle söyleyeyim. Ticaretle uğraşıyorum. Benim bagaja ihtiyacım var. Ama bu arabayı hem ticaretimde kullanacağım, bagajını kullanacağım. Veya akşamlar eve geldiğim zaman da ailemle de bununla yola çıkmak istiyorum veya bir yere gitmek istiyorum dediğin zaman da yine çok güzel bir şekilde işini görecek bir araç. Çünkü biraz önce gördüğün gibi koltukları çok basit bir şekilde ön tarafa alabiliyoruz ve çok basit bir şekilde de arka tarafa alabiliyoruz. Bu sayede yani ailemi taşıdım, işim bitti, işime gittim, koltuklar lazım oldu, hemen indirdim, herkesi taşıdım, hemen kaldırdım, yükümü taşıdığım gibi de çok güzel de bir konfor ve rahatlığı var. Dediğim gibi 145 beygir motorla geliyor. Ekranda da şunu görüyorum ben, vites atma yardımcısı var. Yani 2'den 3'e atmam gerektiğini veya 3'ten 4'e atmam gerektiğini veya vitesi düşürmem gerektiğini de yine ekrandan görebiliyoruz. Sürüş pozisyonu olaraktan rahat bir sürüş pozisyonu var. Camlar geniş, koltuklar zaten rahat. Direksiyonun oturuş yeri, benim ekranı görme yerim, buradaki ekranın oturuş yeri, her şey çok güzel konumlandırılmış. Yani yine aslında tekrar söylemek gerekirse, ailemle gezmek istiyorum, yeri geldiği zaman yük taşımak istiyorum dediğin zaman da Vivaris Stivan kesinlikle alınabilecek bir araba durumunda. İçeriye motor sesinden bahsedeyim biraz da. Yani şu anda 2000 devirlerdeyim. Böyle çok bir yüksek motor sesi yok. Yani eskiden kullandığımız araçlarda içeriye böyle çok fazla bir motor gürültüsü gelirdi. Ancak hem yeni motorların sessizliğiyle hem de artık içerideki yalıtımlarla beraber sürücüye ve iç kabine gelen motor sesleri ciddi anlamda azalmış durumda. Ama net söyleyeyim, şu direksiyona bayıldım. Yani büyük bir arabadayız ama direksiyonun bu kadar hafif ve bu kadar rahat olması, bu kadar güzel ele oturmasıyla birlikte herhangi bir şekilde kullanırken seni zorlamıyor. Yani ben şu anda böyle büyük bir arabada değil de daha çok otomobil grubunda bir araç sürüyormuş gibi bir hissiyatım var. Gayet güzel yani şu an için. Evet, ikinci vites atıyoruz. Biraz basalım. Oo, motor 340 tork var diyor ki, verimli, çekişi de güzel. Zaten boş şu anda aracın arka tarafı. Bunun arkasında 1300 kilogram gibi bir kilogram atacağımızı varsayarsak da zaten motorda verimli olmak zorunda ki onu da buradan da görebiliyoruz. Evet, şu anda plazamıza geldik. Maşallah yine kapının önü biraz dolu. Bak şimdi buradan dar bir yerden geçeceğim. Burada işte arabadaki artık kameraydı, park sensörleriydi, hepsinin önemini görüyoruz. Ve şöyle baktığım zaman da evet, kısa manevralar yapıyoruz. Aracın lastiklerinin dönüş çapı da güzel. Evet, şimdi hatta buraya park edelim. Geri vitesimizi aldık. Geri görüş kamerası devreye girdi ki dediğim gibi görünüş kalitesi de fena değil. Yani çok da kötü diyemem, çok da iyi de diyemem ama güzel bir geri görüş kamerası da var. Evet, şöyle buraya hafiften yanaşıyorum. Yani benim bu arabada en çok sevdiğim bu işlevselliği oldu. Kullanabilirliği çok güzel. Hem aileni hem yük taşımak istediğin zaman her türlü işini görecek bir yer. Bir de bak şimdi sen sağ tarafta oturuyorsun ve biz duvara yanaştık, doğru mu? Evet. Peki sen sağdan inemeyeceksin. İşte orada da soldaki sürgülü kapıda müthiş bir işe yarayacaktır. Evet, sürüşten de böyle kısa bir bilgilendirme yapmış olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Vivaris Stivan aracımızın iç ölçülerinden, iç genişliğinden, genel özelliklerinden, donanımlarından dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalıştık.
Videolarımızın devamı geliyor. Soracak olduğunuz, sormak istediğiniz konular olursa da WhatsApp destek hatlarımızdan veya şirket numaralarımızdan veya yorumlara yazaraktan da memnuniyetle cevaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kadar diyelim isterseniz. Sizlerden tek bir ricamız oluyor. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğen tuşuna tıklamanızdır. Şimdi bu kadar diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.